Merhaba arkadaşlar, Pessemen Abilik kanalına hoş geldiniz. eFootball 2025'in çıkmasıyla birlikte paketlere de 2 tane paket eklendi ve bir tanesini alıp fullleyelim arkadaşlar. O da Lionel Messi olsun. Lionel Messi 105'e kadar çıkan bir futbolcu. Normalde 104 ama bazı güçlendiricilerde 105 olmakta. Hatta kanalımızdan bir arkadaşımız da 105'e nasıl yaptığıyla alakalı bilgiyi bizlerle paylaşmıştı. Ben onun ekran görüntüsünü de yine sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Dün de paylaşmıştım. Topluluktan da galiba paylaşmıştım. Messi'yi 105'e çıkaralım istiyorum. Ama öncelikle Messi'yi alalım. Bir yıla yakın süresi var her iki paketinde. Neymar 102 seviyeye kadar çıkmakta. Messi 105, Neymar'ı 103 bir yerde görmedim ama varsa bir yolu yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Her iki pakette 1800'e satılıyor. Bayağı bir fazlaya satıyorlar. Paketlere tıkladığımızda diğer oyuncuların da seviyelerini böyle göstermeleri güzel olmuş. Neymar'da da bu şekilde. Neymar'da Marquinhos çok yüksek seviyeliydi. 100'e kadar çıkıyordu. Burada da De Jong var. O da 100 seviyeye kadar çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Biz bazı isimleri, yüksek seviyeli isimleri fulleriz arkadaşlar ama amaç Messi'yi almak. Messi ile biraz daha maçlar oynamak. Bu Messi nasılmış? Alınır mı? Alınmaz mı? Şimdi mesela geçen sene Messi'nin 3 tane epik kartı bir pakete gelmişti. Oradaki Messi'lerin de birbirinden güzel özellikleri vardı. Kimisi çok hızlıydı. Yaşlı olanın fiziksel yönden güçlü hali gelmişti. Onun da şu an mesela şu anki oyunda fiziksel temas ön planda olduğu için o tarz avantajları var. Biz 1800'ü verelim arkadaşlar ve bu Messi'yi alalım. Nasıl geliyor bu Messi? Gelişi bu şekilde. Çok genç Messi. 19 yaşındaki hali. O ilk parladığı zamanlar bu şekilde hemen hızlı geldi. Yanında da güzel bazı futbolcular var ama birçoğunun da seviyesi çok yüksek değil. Aslında 1800'e satılıyorsa diğerlerinin de seviyelerini biraz daha keşke yükselselerdi. Şimdi aldığımız futbolcuları kadroya yerleştirelim. Alınma sırası diyelim. Alınma sırasına göre de sıralamış arkadaşlar. Bedava epik açılımlardan da bayağı bir epik geldi bu arada. Ben o kadar epik beklemiyordum. Şurada bir tane de santraforumuz var. En son galiba o mu çıkmış? Bir tıklayalım. Tıkladık ama açmadı. Pizarro da gelmiş. O da benim dikkatimden kaçtı. Ama 75 tane falan açılım gerçekleştirdik. Benim beklediğimin üzerinde açılımlar oldu. Haaland'lar falan hep böyle yüksek seviyeli isimler geldi. İlk sıradaki isimlerin çoğunu çıkarmıştık. Biz futbolcuları kadroya yerleştirecek olursak şimdilik böyle bir atalım Vidal'ı. Vidal'ın seviyesi düşüktü ama sağ bekimiz. Onun da seviyesi çok yüksek değil. Kalecimiz de yüksek seviyeli değil. Stoperimiz Otamendi, tecrübeli isim. Şimdi sol bekimiz Akuna, o da çok yüksek seviyeli değil. En azından Dembele biraz daha iyi ama Dembele'nin daha iyi kartları geçmişte gelmişti. McAllister, Messi'nin hediye edilen kartını da fullledik. Bir tane daha güçlendirici bastık ama yine 101'de kalmıştı. Göbek futbolcusu şimdilik böyle atabiliriz. Fabian Ruiz de çok yüksek seviyeli değildi. Alvarez, Alvarez'i sol açığa da alsak mı dedim. Dembele'yi biz en iyisi sol açığa alalım. Messi'yi sağ açığa yerleştirelim. De Jong'a stoper kaldı. Evet, 2 tane stoper yokmuş pakette. De Jong'u şimdilik stoper pozisyonuna yerleştirdik. Messi'yi fullleyelim. Xabi Alonso menajeri seçili. Seviye antrenmanı. Biz ilk incelemede otomatik seçimi de ben orada aktif etmiştim arkadaşlar. Şimdi otomatik seçime tıklıyorum. İlerle diyorum. Oyuncuyu en yüksek seviyeyi hemen çıkarıyor. Ama kendi istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Ama ben bir güçlendirici eklemek istiyorum. Şu an rastgele güçlendiricim yok benim. Ama elimden bazı oyuncuları, kullanmayacağım oyuncuları sildim. 100'e çıkardım. İstediğim bir güçlendiriciyi şu an ekleyebiliriz. Ekle diyelim. Seçmeli. Rastgele. Rastgele bende olmadığı için seçmeliyi seçiyorum. Burada yorumlarda arkadaşımız demişti ki top taşımaya basarsak seviye bir seviye artıyor. Biz de o zaman bunu deneyelim. Rastgele elimde olsaydı rastgele de denerdik arkadaşlar. Şimdi bakıldığı zaman top kontrolü, top sürmeye, sık top tutmaya birer birer veriyor. Hıza da bir veriyor. Çok güzel. Dengeye de bir. Bence güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Biz o zaman şey diyelim. Top taşıma. Top taşıma üretildi. Tamam dedik. Şu an tamam arkadaşlar. 105 seviye. Menajer değiştirelim. 88'lik Luis Roman'a geçelim. Takım oyu tarzını değiştirelim. Şimdi 104 seviye. Güçlendiricili menajer olması gerekiyor. Burada güçlendiricili menajer önemli. Mesela Stojkovic var bizde. Hızlı kontratağa geçelim. Takım oyu tarzı. Hızlı kontratak. Stojkovic'te pardon. Stojkovic hızlı kontratak. Evet ama olmadı. Vay be. Xabi Alonso'da 105 ama Stojkovic'te 105 olmadı. Demek ki Stojkovic'e göre farklı bir şeye belki basmak gerekecek. Menajeri değiştir diyelim. Burada menajer de önemli. Ona göre güçlendirici vermek gerekebilir.
Ben tekrardan Xabi Alonso'yu alayım. Xabi Alonso da güçlendiricimizle birlikte eklediğimiz güçlendiriciyle 105'e kadar çıktı. Paketteki diğer yüksek seviyeli isim De Jong. De Jong'a hatta biz şimdi uzmanlık aktarımı yapmaya başlayalım. Elimizde böyle, ki Neymar'ın şu kartı çok iyiydi arkadaşlar. Bu hesabımda vardı benim Neymar'ın bu kartı. Bu hesapta oynuyordum. Benim en beğendiğim Neymar kartı. Bir de zamanında Neymar kartı satılmıştı. O da güzel. Genç Neymar'dı. Şimdi biz eskiden Endombele mesela Galatasaray'dan ayrıldı. Antrenörlerini kullanabiliriz. 80 bini var. Onaylı diyelim. 32'de 31. Fullemede çok az kaldı. Üstünü tamamlayabiliriz. Hatta şu an bile 100'e ulaştı kendisi. Hemen otomatik seçtik. Bu güzel oldu ama otomatik seçme. 100 seviye. Alvarez'i fullleyelim arkadaşlar. Yine ben uzmanlık aktarımı yapayım. Eski futbolcularımızdan bazılarının antrenörlerini alalım. Aronson. Uzun süredir kullanmadığımız bir futbolcu. Bir de 5 yıldızlı adaylı sözleşmeyi almıştık o zamanlar. Tam yetti. 97.000 GP verdik. Alvarez otomatikte fullenmiş oldu. Uzmanlık aktarımı yaptık. Tam da ettiği için hızlı bir şekilde oyuncu fullleyebiliyoruz böylelikle. Sonra kendi istediğimiz şekilde de değiştirebiliriz. Tekrardan uzmanlık aktarımı diyelim. Mbappe'nin bu kartında 59.000 antrenörümüz var. Kartı da bu şekilde. Paris Saint-Germain kartı. 26'da 25. Birazcık kaldı. Ekstra DP ekleyelim. Şu haliyle 98 ama maksimum hali 98'di galiba. Xabi Alonso da belki artar mı diyeceğim de 1000 DP etkiler mi? Yok, etkilemedi. Xabi Alonso da 98. McAllister'ı fullleyelim. Uzmanlık aktarımı dedik. Martial'de 42 binimiz var arkadaşlar. Bir de 4 yıldızlı futbolcuydu. Sildik gitti. Antrenöründe kullanmış olduk. Şimdi üzerine biraz da biz ekleme yapalım. Otomatik seçim. Üzerine de bu kadar ekleyecek. Kaç seviye? O 100 seviye. Çok iyi oldu. Leo Roman'da da bakarız ama arkadaşlar seviyelere. Defansif orta sahaya yerleştirdiğimiz Fabian Ruiz'i de fullleyelim. Nico Williams'ta 40 binimiz var. 4 yıldızlı futbolcu. 23'te 21. Az kaldı. Üzerine birazcık ekleme yaparız. Şu haliyle Fabian Ruiz 96. Otomatik seç dedik. Bir tane 10 binlik yetti kendisine. Bir seviye daha alıyor mu da alıyormuş. Kendisi otomatik yap. El alışkanlığı, şimdi tek tek oraya git buraya git yapacaktık ya. Otomatik yapıyor. Bu gayet iyi oldu. Kolaylaştırdı işimizi. Savunma kaldı. Ha bir de yukarıda Vidal var arkadaşlar. Mudrik'in bu kartı var. 39 bin antrenörümüz var. 4 yıldızlı bir karttı. Hem de böylelikle 4 yıldızları da silmiş oluyoruz. Antrenörlerini de almış oluyorum. Sol bekimizi fulluyorduk biz. Üzerine de DP'lerimizde tamamlama yapalım. Ekleme yaptık. 95 seviye. Vidal'i fullleyelim. Uzmanlık aktarımı. 4 yıldızları elimden çıkarayım arkadaşlar. Esenov var burada. 35 bin antrenörümüz var. 18 yaşında. Zamanında almışız ama neden aldık? Oyunun en zayıfı mıydı acaba o zaman? En genci miydi? Şimdi üstünü biz buradan tamamlayalım da Vidal bayağı antrenör istiyormuş. Adamdaki antrenörleri bastık. Üstüne bir de biz ekleme yaptık. 96 seviye. Keşke biraz daha yüksek seviye olsaydı. 3 futbolcumuz kaldı. Uzmanlık aktarımı. Alar Soyuncu'nun 2 tane kartı var. Oo, bu Leicester City kartı. Çok eski kart arkadaşlar. O zaman Leicester City'nin Club Selection'lar vardı. Takımların paketleri gelirdi. Kaldırdı Konami. Çok güzeldi o arkadaşlar. Takımlardan renkli kartlar gelirdi. Oradan çıkarmıştım bunu ama eFootball 2023'ün ilk zamanları galiba. eFootball 2022'de ben pek paket açılımı yapmadım. eFootball 23'ten kalma bir kart. Sağ bek ve kalecimiz kaldı. Süper Lig futbolcularına dokunmayalım. Vardy var. James Rodriguez var. Bu isimlerin antrenörlerini aslında alabiliriz. James'in birazcık antrenörünü alacağız. 35'te 24'e kadar sağ bekimizi getirdi. Üzerini de biz buradan tamamlayalım. Ama bayağı da üzerine istedi. 41.000 DP üzerine ekleme yaptık. Ve son isim. Kalecimizi fullleyeceğiz. Eldeki kalecilere baktığımızda De Gea'nın bu kartı, o yine dursun. Onana'yı silsek mi? Ramsdale, Maignan. Şurada Lafont var arkadaşlar. 4 yıldızlı kaleci. Zamanında fulllemiştik. Adaylı sözleşme kartı. Uzun boylu bir kaleciydi. 4 yıldızlı için iyi bir karttı o zamanlar. Hala bile 4 yıldızlı için düşünüldüğünde Lafont'un bu kartı iyi sayılabilir. Seviye antrenmanı üzerine ekleyelim. Tamamdır. Tüm kadroyu güçlendirdik arkadaşlar. Şimdi menajerimizi değiştireceğiz. Hızlı kontratakta Xabi Alonso'da. Şu an kolektif gücümüz 3074. Kenarda da bu isimler varmış. 105 Messi, 99 Alvarez, 100 McAllister, 100 De Jong var. 98 sol açıkta oynattığımız Dembele. Savunmada 95, 97, 96. Kalecimiz 96. Şimdi Luis Roman'a geçtiğimizde takım oyu tarzını değiştirelim. Top çevirme yapalım. Sağ bek 95 oldu.
Kalecimiz 96, stoper 96, sol bek 95. Dembele yine 98. Messi'miz ne yazık ki düştü. Mesela başka bir güçlendirici menajer vardı ya, bir de ona geçelim. Zico'nun ne yazık ki takım oyun tarzı düşük. Top çevirmesi 83. Yine de bir deneyelim. 83'e düştüğünde Messi 103'e kadar indi arkadaşlar. Biz tekrardan hemen değiştirelim. Burada Stojkovic var. Açıkta ve hızlı kontratakta 88'de oynamakta. Takım oyun tarzı hızlı kontratak. Seviye Messi'de düştü. Hiç yükselen var mı? Xabi Alonso'da yükselmeyip de bu menajerde yükselen yok. Xabi Alonso en azından Messi'yi mesela yükseltmişti. Burada Zeiss'ler var. Bu 87'lik zamanından hali. Artık Zeiss'ler marketten kaldırıldı. Sonra 85'e düşmüştü. Bu 87'liği mesela 87'lik bir menajerde seviyeler bu şekilde. Alvarez 98. Menajeri biz değiştirelim. Tekrardan Xabi Alonso'yu alalım. Xabi Alonso'da mesela stoperimiz 97'ye çıktı. Diğer menajerlerde Otomen'de 96 idi. Xabi Alonso'da 97. Messi 105. Santraforumuz 99. Sağ bekimiz 96. Dembele'de bir 99 olmadı ama. Dembele'yi çok iyi yapmamışlar. 96'lıklarımız var. 95 mesela sol bek Acuna düşük seviyeli. Keşke biraz daha yüksek olsaydı. Bu Messi'nin bir özelliklerine bakalım arkadaşlar. Otomatik dağıttığımızda nasıl özellikleri var? Çok genç Messi, verimli kanat, taktikçi, çılgın koşu, hızlanan mermi, gole giden atak, erken ortacı, yapay zeka on tarzları var. Genel derece 105. Ofansif farkındalığı 88. Bu çok güzel. Top kontrolü, top sürme, sıkı tutma. Harika. Bir de Konami güçlendirici bastığı için orayı da etkiledi. Pasları yani çok iyi değil. Bitiricilik bir kanat oyuncusu için iyi 88. Kafa 65 düşük. Duran topu 80. Falso önemli 90. Sonrasında hızlanma 93-99. Buralar güzel. Şut gücü çok yüksek değil. Keşke biraz daha yüksek olsaydı. 82. Fiziksel yönden güçlü değil oyuncumuz. 61. Denge 93. Dayanıklılık 88. Şimdi şey diyorum, oyuncu ilerlemesi biz sıfırlasak. Otomatik tavsiye edilen alıp sonra değiştireyim arkadaşlar. Mesela zaten ben güçlendiricimi bastım. Onu silmiyor. Fiziksel temasını birazcık arttırsam diyorum. 3 tane kaldı. Bitiriciliğini arttırsam. Bir tane alayım. Bitiricini arttırayım. Bir tane daha bitiriciliğine bastım. Pasa basmamış oldum. Mesela böyle yapsak acaba ne oldu? 104 oldu. Merak ettim bu şekilde kaç olur diye. Yine 105 yaparız belki ama ufak değişiklik de olur. Mesela şu an bitiriciliğini 92'ye kadar çıkardım. Daha iyi olmuştu. Seviye takıntımız yoksa bence düşürebiliriz, değiştirebiliriz. Ama yorumlarda bazen arkadaşlarımız en yüksek seviyeli halini görmek istediği için ben de bazen öyle yapıyorum arkadaşlar. Ama ilerleyen dönemlerde kendime göre değişiklikler yapabiliyorum. Bazılarına hız basıyorum, bazılarına başka bir şey basıyorum. Tekrardan tavsiye edilen diyelim. Ama şuradan bir de şunu merak ettim. 4 tane fiziksele bassam yine 104. Hemen düşüyor. Tavsiye edilene tekrardan geldim. Şuradan aldım, buradan aldım. Ya bitiriciliğine verdim. Bir de böyle deneyeyim. Şu top sürmeden böyle 105'ini mesela. Bu şekilde yaptığımızda ufak bir oynama yaptık. Bitiriciliğini mi arttırdık? Evet, 91'e çıkarmış olduk. Falso 92. Hız 93, hızlanma 99, denge 93. Bazı özellikleri harika. Eksik olduğu taraflarda var. Çift vuruş, sombrero, içe sektirme, taban kontrolü, uzak mesafe plaseci, aşırtmalı şut kontrolü, dalan şut, tek pas, uzun mesafe şut çekme, ara pası verme. Messi'nin kartı da bu şekilde arkadaşlar. 105 nasıl oluyor? Hangi menajerlerde oluyor? Güçlendiriciye bastık. Güçlendiriciyle değişik şekillerde de fulllemeye çalıştık. Bazı değişikliklerde 104'e düştü. Bu şekilde en son yaptığımızda yine 105'te kaldı kendisi. Biraz daha biticiliğini arttırmıştık. Almayı düşünen arkadaşlarımız varsa seviyeler bu şekilde. Maçlar oynamaya çalışırım arkadaşlar. Maçlar oynadıkça oyuncuyla alakalı görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.